Birileri size ne hissettiğinizi sorduğunda duygularınızı anlatabilmek için uygun kelimeleri bulmakta zorlanır mısınız? Ya da konuyu değiştirip ya da sadece iyi, kötü gibi genel cevaplarla bu soruyu geçiştirir misiniz? Duygusal zekanın ve duygusal dayanıklılığın en önemli bileşenlerinden biri kişinin kendi duygularını fark etmesi ve doğru adlandırması. Yani duygusal farkındalık. Bu videoda sizlerle duygularınızı isimlendirme konusunda işinize yarayacak çok güzel bir araç paylaşacağım. Böylelikle artık ne hissediyorsun sorusuna cevap vermek ve o duyguyla baş edebilmek çok daha kolay olacak. Zorlayıcı bir duyguyla sağlıklı şekilde baş edebilmek için öncelikle o duygunun adını doğru olarak koymamız gerekiyor. Öyle ya, adını koyamadığım ya da adını yanlış koyduğum bir şeyle nasıl baş edebileceğimi nereden bilebilirim ki? Çoğu zaman duygularımızı isimlendiremiyoruz ya da karıştırıyoruz bazı duyguları birbiriyle. Örneğin üzüntü zannettiğimiz şey aslında suçluluk olabiliyor ya da öfke zannettiğimiz şey bazen kıskançlık olabiliyor. Şimdi öfke duygusu bana bambaşka bir şey anlatırken kıskançlık başka bir şey anlatıyor ve her biri için farklı baş etme stratejileri gerekebilir. Peki çoğu zaman neden bunu yapamıyoruz? Neden duygularımızı ifade edemiyoruz tam olarak? Ya da neden yanlış kelimeleri seçiyoruz? Kuşkusuz bunun en büyük sebeplerinden biri duygusal kelime haznemizin sınırlı olması. Eğitimlerimde bazen katılımcılarıma şöyle bir aktivite yaptırırım. Gruplara ayırırım ve belirli bir süre verip bu süre içerisinde akıllarına gelen bütün duygu isimlerini, bildikleri bütün duygu isimlerini yazmalarını isterim. Ne yazık ki çoğu zaman, çoğu grupta sürenin sonunda elde ettiğimiz duygu isimleri çok az oluyor. Bazen de az olmasından geçtim, gülmek ya da ağlamak gibi eylem isimlerinin duygu ismi olarak yazıldığını görüyoruz. Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir diğeri çocukluğumuzdan itibaren bazı duyguların bize adeta yasaklanması, hissetmemize ya da hissetsek bile dile getirmemize izin verilmemesi. Sus bakayım, kızlar öyle çok gülmez ya da erkekler öyle çok gülmez. Hayır ağlama, artık sen büyüdün. Üzülme, bu üzülünecek bir şey değil gibi sözleri çoğumuz duymuşuzdur. İşte bu sözler aslında çoğu zaman iyi niyetle belki söylense bile çocuğa duygularının kabul edilemez olduğunu öğretiyor. Tabii ki tüm bunların sonucunda da bizler kendi duygularımızı hissetmeye ya da hissetsek bile onları ifade etmeye korkar duruma geliyoruz ve onları bastırmaya başlıyoruz. Bunların sonucunda da tabii ki bugün pek çok insan kendi duygularını anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyor. Gerçi doğru diyorum ama bu konuyla ilgili araştırmacıların bile henüz duygu isimleri konusunda bir fikir birliği yok. Bazı araştırmacılar işte 6 tane temel duygu vardır ve diğer bütün duygular bunların birleşiminden ya da kombinasyonlarından ortaya çıkar derken bazıları ise hayır yüzlerce duygu ismi vardır diyebiliyor. Tabii ki bu teorilerden şu doğrudur diyemeyiz ancak her birinden aslında kendi farkındalığımızı geliştirmek için faydalanabiliriz. Ben bu videoda Dr. Gloria Wilcox tarafından geliştirilen duygu çarkından bahsedeceğim. Bu çarkın bir örneğini açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz, telefonunuza kaydedebilirsiniz. Bu çarkı gün içinde kendi duygularınızı fark edip isimlendirmede kullanabilirsiniz. Duygu çarkında merkezde 6 temel duyguyu yansıtan kelimeleri görüyorsunuz. Bunlar huzurlu, üzgün, öfkeli, korkmuş, sevinçli ve güçlü. Şimdi bu temel duyguları fark etmek ve isimlendirmek nispeten biraz daha kolay olabilir. Ancak bazen, her durumda değil ama bazen bu duygu bizim ikincil duygumuz olabilir. Yani bu duygunun altında yatan asıl duygu başka olabilir. İşte bu noktada bunu ayırt etmemize yardımcı olabilmek için çarkın ikinci ve üçüncü halkaları devreye giriyor. İkinci ve üçüncü halkalarda her duygunun altında yatabilecek ya da ilişkili olabilecek diğer duygular bize gösteriliyor. Örneğin üzüntü duygusu ile ilişkilendirilmiş duygulardan bazıları suçluluk, yalnızlık, sıkılmışlık olarak yazılmış. Çarka ilk baktığınızda belki isimlendirdiğiniz ilk duygu üzüntü oldu. Ancak işte bu ikinci ve üçüncü halkaları da şöyle bir göz atarak diğer duygular açısından da kendinizi değerlendirebilirsiniz. Acaba hissettiğiniz şey
ne bileyim bir yalnızlık duygusu mu ya da bir suçluluk duygusu mu? Çünkü malum bu ikisi için yapılacak şeyler birbirinden farklı. Tabii ki çarkın içerisindeki duygu isimlerinin hayatta var olan tüm duyguları yansıttığını söyleyemeyiz. Ancak yine de kendi duygularımızı fark edebilmek ve onları isimlendirebilmek de duygusal farkındalığımızı arttırmakta bize yardımcı olabilir. Belki çarkı incelediğinizde sizin de eklemek istediğiniz bazı duygu isimleri olabilir. Önerileriniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Duyguyu isimlendirdikten sonra ikinci aşama da çok önemli. İkinci aşamada o duygunun orada olmasına izin verebilmek gerekiyor. Yani o duyguyu bastırmamak, o duygudan kaçmamak, o duyguyu hissettiğim için kendimi yargılamamak, eleştirmemek. İşte bu noktada duygumuzu isimlendirdikten sonra kendimize öz şefkat uygulayabilmek çok önemli. Diyelim ki hissettiğim duygunun utanç olduğunu fark ettim. İsimlendirdiğimde utanç duygusu olduğunu fark ettim. Sonrasında bu duyguyu bastırmak, yok saymak ya da utandığım için kendime üzülmek ya da kendimi aşağılamak yerine mesela kendime şunları söyleyebilmek. Utanç duymakta sorun yok. Ben bir insanım ve insanlar hata yapabilirler. Hata yaptıktan sonra utanç duyabilirler. Aslında bu utanç duygusu bir dahaki sefere benim bir şeyleri daha farklı yapmam konusunda bana bir şeyler anlatıyor olabilir. Bakın bu gibi sözlerle o duygunun orada olmasına izin vermek ve kendimize öz şefkat göstermek duygu yönetiminin önemli adımlarından bir diğeri. Sonraki adımlarda ise o duyguyla aramıza bir mesafe koyuyoruz ve o duyguyu kendimizden ayrıştırıyoruz. Bunun yollarını, tekniklerini diğer videolarımda anlatmıştım. O yüzden burada tekrar değinmiyorum. Eğer duygularla baş edebilme konusu ilginizi çekiyorsa oynatma listesindeki ilgili başlıkları incelemenizi öneririm. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içindeyse doğru kanaldasınız. Bu kanalda her hafta 2 tane yepyeni video paylaşıyoruz bu konularla ilgili. Eğer bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini lütfen açmayı unutmayın. Videolarımızdan daha fazla sayıda insanın haberdar olmasına destek olmak isterseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Kanala abone olarak, videoyu beğendiyseniz beğenerek ya da aşağıya yorum yazarak bize destek verebilirsiniz.